hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle neyin kutu açılışını yapacağız ve videonun devamında testini de göreceksiniz. Kablosuz araç yıkama makinesini. Biliyorsunuz piyasada şu anda kablosuz araç yıkama makineleri revaçta. Kovadan su çekerek araba yıkama makinelerine uzun süredir aşinayım. Dediğim gibi bundan yaklaşık 10 sene önce ilkini almıştım. Bunlar öyle direkt çakmaklıktan çalıştırılarak enerjilenecek ve kullanılabilecek şekilde satılmaya başladı önce. Daha sonra geliştirildi. Bunların bataryalıları çıktı. Bataryalı olanlar da birinci nesil, ikinci nesil, üçüncü nesil ve şu gördüğünüz dördüncü nesil olarak artık nesil nesil geliştirildi. Bu dördüncü nesil, yani bundan daha önce bununla ilgili ben sadece bir video gördüm. Bütün YouTube'u taradığımda bu da ilk videolardan olacak. Bu dördüncü nesil. Ne farkı var? Motoru daha kuvvetli, bataryası daha kuvvetli ve lityum iyon. 5 hücre var diğerlerinde. Bunda 10 hücre var. Üçüncü nesil olanlarda 2 amper saat 2 tane batarya ile geliyor. Bu 3 amper saat batarya. Şimdi kutu açılışına başlayalım. Ben bunu nereden aldım? Ben bunu bir yerli alışveriş sitesinden satın aldım. Linkini de bırakacağım almak isteyen olursa. Bunun testini de başka bir videoda görebileceksiniz. Kutu bu şekilde. Çantası var içerisinde. Bakın burada hediyeleri de var satıcının. Oto yıkama şampuanı. Şöyle bir duş başlığı. Sünger ve mikrofiber bez. Yeri gelmişken söyleyeyim. Bu bir promosyon değil, reklam ürünü değil. Ben de bunun ücretini ödedim. Ücretini ödeyerek satın aldım. Yani bu bana reklam niyetiyle yollanmış bir şey değil. Yani pozitif görüş verebilmek için çaba sarf etmeyeceğim. Neyse onu söyleyeceğim size. Kendi düşüncelerimi. Tabii kişiden kişiye, cihazdan cihaza değişebilir. Online yerli sitede satış sonrası hizmetlerle ilgili çok olumlu yorumlar gördüm. Onun için ben de zaten seçtim. Çantası 3. nesilden farklı. Tutamağı vesaire çok güzel. Evet. Kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun demek istiyor. Talimat burada. Fotoğraf olarak da videonun içerisinde var. Durdurup izleyebilirsiniz. Baktığımızda şuradaki duş başlığı, işte yanındaki araba yıkama şampuanı, araba yıkama süngeri. Yumuşak, normal süngerden yumuşak ama mikrofiber süngerler gibi değil. Bir tane de mikrofiber bez koymuş. Kalitesi çok fena değil yani. Çok da iyi değil ama çok da kaliteli diyemem. Burada da işte yıkama cihazı. Gördüğünüz gibi şekil farklı. 3. nesillerde hani böyle matkap gibi tutamağı vardı. O şekildeydi. Bunun tutamağı biraz böyle üçgen ve farklı. Şekli böyle. Öncekiler nasıldı? Güç 150 Watt'tı. Bu 300 Watt. Battery pack diyor. Yani aküsü 21 volt DC. Evet, 3 amper saat. 3. nesilde neydi? 2 amper saatti. 4. nesilde gördüğünüz gibi 3 amper saat. Maksimum basınç de 510 psi. Yani 3. neslin çok daha düşüktü. Hortum uzunluğu 5 metre. Akışı da 5 litre bölü dakika. 3. neslin 3.6 litre bölü dakika idi. Kutu bu şekilde. Yan tarafı böyle. Arka tarafında da aynı şeyler yazıyor. Şimdi çıkaralım. Evet, çanta küçük, kompakt. Burada görüldüğü gibi kendi stikerini yapıştırmış. Çantayı açacak olursak şöyle kilitleri var. Şöyle açtığımızda burada bir kullanma kılavuzu bulunuyor. Önce şuradan başlayalım. Güzel, her şey poşetli. Poşetli olması güzel. Bakın bu 3. nesilden itibaren kullanılmaya başlanan çok maksatlı nozul. Burada gördüğünüz 15, 25, 40 kesik kesik yağmurlama ve 0 derece
bu gördüğünüz nozullar 3. nesilden itibaren kullanılmaya başlandı. 4. nesilde de var aynısı. Burada da gördüğünüz gibi. Bir fark şunu gördüm. 3. nesilde şu kısımda sızdırmazlık ringi, O-ring yoktu. Sadece burada vardı. Bunda var. Plastiği biraz daha kaliteli geldi bana. Gördüğünüz gibi 2 tane batarya. Şekli 3. nesille aynı. 21 volt. Makita tipinde. Pilin üst yuvası. Şurada da kilidi var. 2 tane bataryası var burada. Şarj aletini görüyoruz. Şarj aletinin üzerinde burada gördüğünüz gibi bir led yuvası var. Şarj ederken kırmızı yanıyor. İlk taktığınızda yeşil. Şurayı pile şu şekilde, bakın şarj aletinin takılacağı yer burada. Şu şekilde taktığınızda kırmızı yanmaya başlıyor. Pil tamamen dolduğunda artık yeşile dönüyor bu. Bunun kullanımı da böyle. Evet. Umarım bozuk değildir. Şıkır şıkır yapıyor içi. Evet. Bir köpük nozulu var. Şekli böyle. Ucu bu şekilde çevrilebiliyor. Neden çevrilebiliyor? Çünkü böyle yaptığınızda yere paralel atıyor. Böyle attığınızda dikey atıyor. Bu o işe yarıyor. Bir de burada 3. nesilden farklı olarak ne kadar köpüğü atabileceğinizi ayarlayabileceğiniz bir ayar vidası var. Hortumu diğerinde sertti 3. nesilde. Bunda yumuşak bir hortum var. Madem hortumuna baktık, bu da köpük tankı. Yani araba şampuanı tankı. 3. nesle göre biraz daha büyük gibi görünüyor. Takılış şekli de hazır elime geçmişken göstereyim. Şu şekilde ya da tersi de olabilir. Böyle de olabilir. Artık cihazın takılış şekline göre bakacağım buna. Böyle ya da böyle. Bunu da şöyle bırakayım. Burada filtre var. Evet, bu filtre farklı. 3. nesilinkine de bakmıştım. O hafifti. Bunun altına ağırlık koymuşlar. Neden ağırlık koymuşlar? Çünkü bunu kovanın içerisine veya dereye oraya buraya attığınızda buradan başka bir ağırlık bağlamanız gerekiyordu. Suya çökmüyordu. Ancak bunun altına bir ağırlık koymuşlar. Dolayısıyla suya çökeceğini düşünüyorum. Burada da bağlantı aparatı var. Böyle sustalı. Bahçelerini sulayanlar bilirler. Bu bağlantı aparatı, sustalı aparat hortuma bağlanıyor. Bunun bağlantısını tabii ki biraz küçük yapmışlar. Burada vidalı bir mekanizma var. Hortumu buraya takıyoruz. Bunu geçiriyoruz hortumun içerisinden. Sıktığımızda hortumu sabitlemiş oluyor. Bu da bu şekilde. Hortuma geldik. Hortum 5 metre yazıyor. Şurası sıkışmış ya da bükülmüş. Umarım delik vesaire yoktur. Bunu da buraya koyayım. Şimdi gelelim cihaza. Evet, cihaz. Gördüğünüz gibi diğerinden farklı. Yani 3. nesilden, 2. nesilden farklı. Onlar da sanki şöyle ters gibi. Yani bir matkap gibi tutacağı var. Bunun ise tetiği farklı. Şu nedir? Bu dişli değiştiriyor. Batarya takıldığında. Nasıl dişli değiştiriyor, ne demek? Bunun 2 devri var arkadaşlar. Bir tanesi 3.6 litre bölü dakikayla çalışıyor. Yani dakikada 3.6 litre su harcayarak yıkıyorsunuz ama basınç debi düştüğü için, basınç da düşüyor tabii ki. Bu düğmeye basıyorsunuz. Bastığınızda 5 litreye çıkıyor ve basınç da artıyor. Cihazın pilini buraya takıyoruz. Buraya da yani şunu söyleyeyim, kesinlikle bunun plastiği daha kaliteli. Evet, bu kısma da şu hortum bağlantı aparatını takıyoruz. Bir açalım. Bakalım içinde ne var. Evet, şu var. Bu filtre de önemli. Pompanın içerisine direkt eğer hortumu sarkıtırsanız veya öbür filtre, yani öbür filtre hangisi? Şu filtre üzerinden herhangi bir pislik giderse veya bu filtreyi takmadan kullandığınızda herhangi bir pislik giderse işte buradaki bu
şeyi tutuyor bunu. Şuradaki plastik bağlantı yeri kesinlikle şurası çok daha sağlam. Öyle hissi bile, dokunma hissinden bile anlaşılıyor. Dayanıklı, daha kalın malzemeden üretilmiş. Modeli ne bunun? E021. Tutamağı beyaz. Kaymasın diye şuralara delik yapmışlar. Tetiği bu şekilde. Ve makinası, en önemli özelliği bu. Bakır makine ve fırçasız makine yazıyor. Yani devri de daha yüksek ve dayanıklılığı daha fazla. Hepsinden öte 5 yıl garanti diyor buna satıcı. Tabi anladığım kadarıyla garantiyi kendisi veriyor. Yani servisi var mıdır bilmiyorum çünkü bir garanti kağıdı çıkmadı. Çok maksatlı nozul ve gres sürmüşler. Çok mantıklı. Rahat yerine otursun diye gres sürmüşler. Bu arada nozul kısmının veya köpük yapma aparatının takıldığı kısım bu. Önce hortum nasıl takılır onunla başlayalım. Bu arada gördüğünüz gibi hortumu buradan geçiriyoruz öncelikle. Daha sonra şu hortum aparatını alıp, gerçekten zor ilerliyor. Kalın etli bir hortum, bu güzel. Sonra bunu şu şekilde sonuna kadar bakın şöyle geçiriyoruz. Sonra bunu kaydırıp vidayı sıktığımızda hortum tamamen artık yerine oturmuş oluyor. Bakın bu sustalı. Bunu nasıl takıyoruz? Şu şekilde takıyoruz. Sustayı bırakıyoruz. Bakın takıldı. Hortum bağlantısını yaptık. Bunun bağlantısını yapalım. Bağlantı deliğini göstermiştim şurada. Şurada bakın boşluklar var. Şunda da şu çıkıntılar var. Bakın bu boşluğa getirdik. Şurada da görüyorsunuz, getirdik. İttirip çeviriyoruz ve görüntüsü bu şekilde oluyor. Tankın. Bunu böyle yapabilir miyiz? Bakalım hortuma sürtüyor mu? Hayır. Bu da gayet normal. Burada da gördüğünüz gibi. Bu arada gözümden kaçan bir şey. Burada da seviye rakamları var. 100 mililitre, 200 mililitre ve en üstte de 300 mililitre çizgileri var. Bu tarafta yok. Bunu rahat görebilmek için sanırım öbür türlü, yani şöyle yapmakta fayda var seviyeyi görebilmek için. Geri çıkarırken nasıl çıkarıyoruz? Çevirdim ve yavaşça çektim. Peki nozulu nasıl takacağız? Nozulu da aynı şekilde takacağız. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Bunu yerine taktığınız zaman şurada gördüğünüz şu kaydırarak değiştirmeyi tek şekilde yapmanız lazım. O da tetiğe basmıyorken cihazın. Tetiğe bastığınızda, çünkü bunu yaparsanız hem bunu bozarsınız. Bunun da sızdırmazlık sihirleri var. Hem de şuradan su gelmesine neden olursunuz. Bunu nasıl takıyoruz? Bunu da şu şekilde takıyoruz. Yine aynı. Bunda da bakın çıkıntılar var şuralarda. Çıkıntıları buraya denk getirip çıkıntıları buraya denk getiriyoruz. Şöyle ittiriyoruz ve çevirdiğimizde bakın ok var burada. Şu anda hangi modun açık olduğunu, bu nozulda hangi modun açık olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Bu 25 dereceyle püskürtme 15 0. Yağmurlama düz, kesik kesik ve yine 40 derece. Bu şekilde takacaksınız. Yani doğru takış şekli şu. Şu alt kısımda kalacak, aşağıda kalacak. Çünkü buradaki ok neyi gösteriyorsa o anda bu nozulun ucundan onu püskürtüyor. Peki batarya nasıl takılıyor? Bataryayı da takalım. Bakın bunu böyle getirip böyle kaydırdığınızda bu yerine oturmuş oluyor. Kısa bir basıp çekeceğim. Evet. Batarya bitmek üzere. Çıkarırken ne yapıyoruz? Şuna basıp kendimize doğru çekiyoruz. Takarken bakın şurada kanallar var. Bunda da kanallar var. Karşılık gelen. Şöyle getirip yerine oturtuyoruz. Çıkarırken tam tersi. Hortumu nasıl çıkaracağız? İşimiz bittikten sonra şunu şöyle geri çekip
çektiğimizde geliyor. Şuraya dikkat etmemiz lazım. İnce yapmamışlar. Gerçekten malzemesi kalın ve kaliteli ama hani yine de dikkat etmek gerekiyor. Plastiğine gelelim. Plastiği gerçekten kaliteli malzeme. Yani 3. nesle de baktım ben. 3. neslin plastiği biraz daha böyle tel maşa geldi bana. Hani bunun plastiği çok daha kaliteli görünüyor. Bataryaları doldurup bir banyoda test edeceğim bunu. Kutu açılışı bu şekildeydi. İlk testini de araba yıkarken değil, banyoda kovadan su çektirerek yapacağım. Araba yıkama testini başka bir videoda görebilirsiniz. Şu hortum bu cihaza ait değil. Yağmurlama açık. Acayip bir şey bu. Bu alçak devir. Düğmeye bastım, yüksek devir oldu. Şimdi ucu değiştireyim. Şöyle kesik kesik. Acayip bir şey bu. 40 derece. ...25 derece. Bu sinekliği yıkayacağız. Fikirler belli oluyor. Bayağı bir şey var. Bakalım nasıl olacak. Evet, bu işe de yarıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.